Merhaba arkadaşlar, hepiniz Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni video serimizde ekranda görmüş olduğunuz bu tatlı ve şirin arıyı hep birlikte öreceğiz ve öğreneceğiz. Bu bölümümüzde arının kol ve bacaklarını öreceğiz arkadaşlar. İki parça örüyoruz ikisinden de ve yeni teknikler öğreneceğiz. Hangi tekniği öğreneceğiz? Bakın iplik değiştirme sıralarında değiştirdiğimiz sıraların belli olmamasını nasıl sağlıyoruz? Bundan bahsedeceğim size. Bu tekniği öğreneceğiz. Ayrıca bakın bu çorapların bilek kısımlarını örerken nasıl bir teknik uyguluyoruz? Bu tekniği öğreneceğiz. Çorabın ağız kısımlarına fırfırlar öreceğiz ve burada uygulayacağımız teknikle de sanki çorabın içinden bir bacak çıkıyormuş gibi görüntü nasıl vereceğiz? Bu tekniğimizi de hep birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi sizler hazırsanız ben de hazırım. Haydi hep birlikte örmeye başlayalım arkadaşlar. Kol için başlangıçta sarı renk ip kullanıyoruz. Şimdi sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne öreceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6. İpliği sıkıştırın. Sıra başı yapacağız. Çıktığımız zincirin içine birleştireceğiz. Bir zincirle yeni sıraya geçiyoruz. İkinci sıra her sık iğnede bir arttırma öreceğiz. Birinci arttırma 1 2 altıncı arttırma 1 2. Bu sıramızda arkadaşlar 12 adet sık iğne olması gerekiyor. Şimdi sırayı birleştiriyoruz ve bir zincirle yeni sıraya geçeceğiz. Üçüncü sıra bir sık iğne öreceğim. Bir arttırıyorum. 1 2 bir sık iğne, bir arttır, 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 1 2. Sırayı birleştiriyoruz ve bir zincirle yeni sıraya geçiyoruz. Geldik dördüncü sıraya. 8 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bir tane arttırıyoruz. 1 2 8 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4
5, 6, 7 ve 8. Bir tane arttıracağım. 1, 2 ve sırayı birleştiriyorum ve bir zincirle yeni sıraya geçeceğim. Bu sıramızda toplam 20 adet sık iğne olmalı. Şimdi sıra 5 ve 6 2 sıra arkadaşlar. Her sırada 20 adet sık iğne olacak şekilde 2 sıra örelim. Şimdi 7. sıradayız. 8 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi bir tane azaltacağım. 8 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir tane azaltıyorum. Ve sırayı bitiriyoruz arkadaşlar. Bu sıramızda toplam 18 adet sık iğne olmalı. Şimdi sırayı birleştiriyoruz. Bir zincirle yeni sıraya geçeceğiz. 8. sıraya geldik. Bir sık iğne öreceğiz. Bir tane azaltıyoruz. Bir sık iğne, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrar edelim ve bu sırada toplam 12 adet sık iğne olmalı. Sıra 9 ve sıra 10. 2 sıra arkadaşlar. Her sırada 12 adet sık iğne olacak şekilde örelim. Evet, böylece sarı iplikle öreceğimiz ilk bölüm 10 sırayı tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi turuncu renkli ipliği bağlayalım. Bir tane zincir çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar sıra 11 ve sıra 13, toplam 3 sıra, her sırada 12 adet sık iğne olacak şekilde örelim. Evet, 3 sıra turuncu renkle çalışmamı tamamladım. Şimdi beyaz ipliği bağlayacağız. Beyaz iple 2 sıra arkadaşlar, her sırada 12 adet sık iğne olacak şekilde beyaz iplikle örelim. Son birleştirme yaptığımız sık iğnenin içinden geçirip oradan bağlayacağız arkadaşlar. Şöyle bir tane düğüm atıyoruz ve tekrar aynı yerden tığımızı sokacağız ve bir tane zincir çekerek çalışmamıza başlayacağız ve böylece 2 sıra öreceğiz. Her sırada 12 adet sık iğne olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yeşil iplik bağlayacağız. Yine birleştirme yaptığımız son sık iğnenin içinden ipliğimizi bir düğümle bağlayacağım. Buradan bir zincir çekerek örgümüze devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bir sıra daha 12 adet sık iğne örelim.
Evet arkadaşlar, yeşil iplikle öreceğimiz sırayı tamamladım. Şimdi bu ipliği kısa keseceğiz. Sarı iplik bağlayacağız. Toplam 10 sıra, yani sıra 17 ve sıra 26, her sırada 12 adet sık iğne olacak şekilde öreceğiz. Bakın gördüğünüz gibi toplam 10 sıra örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 10 sıra örgümüzü ördükten sonra bakın burada bir işlem yapacağız. Önce içini elyafla dolduralım. Çok dibine kadar doldurmayın. Bu kadar bir boşluk bırakalım bu kısımda. Elyafla doldurduktan sonra da bir sıra daha örerek kapatacağız bu kolları. Önce elyafla dolduralım. Elyafla doldurduktan sonra da bu son sırayı arkadaşlar bu şekilde birleştirerek öreceğiz. Nasıl öreceğiz? Burada başlangıçta bir tane zincir çekiyoruz. Sonra karşılıklı iki tarafı da şu şekilde karşılaştırıyoruz. Her sık iğneye bir sık iğne karşılık gelecek şekilde sık iğne örerek birleştiriyoruz. 6 tane öreceğiz. Bu bir de 2 3 4 5 ve 6. sık iğnem. Şimdi arkadaşlar ipliği kesebiliriz. Sıra geldi bacakları örmeye. Oranj renkli iple başlayacağız. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne öreceğiz arkadaşlar. 1 2 ve 6. İpliği sıkıştırıyoruz. Sıra başı yapacağız. Yine renk değiştirmelerimiz olacak. Renk kaymalarını önlemek için sıra başı yapıp bir zincir çekerek öreceğiz. Şimdi ikinci sıra, her zincirin içine bir tane arttırma öreceğiz. Sıra sonuna kadar tekrarlayacağız arkadaşlar. 1 2 1 2 1 2. Sırayı birleştiriyoruz. Bu sırada 12 adet sık iğne olmalı arkadaşlar. Sıra 3. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne, bir arttırma, bir 2 bir sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrar edeceğiz. Bu sıramızda toplam 18 adet sık iğne olmalı. Sırayı birleştiriyoruz ve bir zincirle yeni sıraya geçeceğiz. Sıra 4 ve sıra 5. 2 sıra, her sırada 18 adet sık iğne olacak şekilde örelim arkadaşlar. Evet, sıraları tamamladım. Şimdi turuncu ipliği keselim arkadaşlar. Beyaz iplik bağlayacağız. Evet, son birleştirme yaptığımız zincirin içinden beyaz ipliği bağlayacağız arkadaşlar. Şöyle bir tane düğüm atalım buraya. Sağlamlaştıralım. Şimdi burada bir zincirle çıkacağım. Altı ve 7. sıralar 2 sıra. Şimdi beyaz iple
her sırada 18 adet sık iğne olacak şekilde örelim arkadaşlar. Evet, sırayı birleştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir zincir çekelim. İpi de kısa keseceğim. Şöyle bu ipi bir içeri çekmek istiyorum. Örmemi engellemesin. Şimdi bu bitirdiğim, birleştir yaptığım zincirin içine yeşil ipliği bağlayacağız. Şöyle bir tane de düğüm atalım. Bir zincir çekeceğiz. Şimdi bir sıra 18 adet sık iğne örelim. Evet, sırayı birleştiriyorum. İpliği kısa keseceğiz arkadaşlar. Çünkü turuncu iplik bağlayacağız. Şimdi bu ipi de içeride saklayalım. Yine birleştirme yaptığım zincirin içinden turuncu ipliği bir düğümle bağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekerek sıramıza başlayacağız. Sıra 9 ve sıra 11, 3 sıra arkadaşlar. Her sırada 18 adet sık iğne olacak şekilde örelim. Şimdi arkadaşlar bu ipliği keseceğiz. İpimizi kısa keselim. Bunu da içeride saklayalım. Şöyle çekelim içine. Şimdi beyaz ipliği bağlayalım. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi 6 tane sık iğne öreceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 ve burada 6 tane sık iğneyi atlayacağız. Yani 7. sık iğneden itibaren öreceğiz. Şöyle 1 2 3 4 5 6, bu 7. sık iğneden itibaren 6 tane sık iğne örüp sırayı bitireceğiz arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5 ve 6 sırayı birleştiriyorum. Ve bir zincirle yeni sıraya geçeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sıra geldi 13. sıraya. Burada zincirlerin üstüne de öreceğiz. Bu sıraya 18 adet sık iğne örelim arkadaşlar. Ve 18 sırayı birleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekelim ve beyaz ipliği kısa keselim. Bu ipliği de içeride saklayalım. Şimdi yeşil renk ipliği bağlayacağım.
Şöyle bir tane düğüm atıyorum. Burada bir zincir çekerek başlayacağım çalışmama. Şimdi 7 tane sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Buradan itibaren 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir tane azaltacağız. Bir azaltma. 7 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir tane azaltma öreceğim. Şimdi sırayı birleştiriyorum. Ve bir zincirle çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi bu ipliği keseceğiz ve çalışmamıza turuncu renk iplikle devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi kesiyorum ve turuncu ipliği bağlayacağım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar 2 tane sık iğne öreceğim. 1 2 bir tane azaltacağım. 2 sık iğne, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. Bu sıramızda 12 adet sık iğne olmalı arkadaşlar. Sıra 16. Şimdi bir sık iğne öreceğim. Bir tane azaltacağız arkadaşlar. Bir sık iğne, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. Bu sıramızda da 8 adet sık iğne olmalı. Sıra 17 ve son sıramız. 4 tane arkadaşlar azaltma yaparak kapatıyoruz artık burayı. Son sıramızı örüyoruz. 1 ve 4. Şuraya bir zincir kaydırmayla sıramı bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi ipliği kısa kesip içeride saklayalım. Şimdi arkadaşlar bacak öreceğiz. Bacak örmek için de turuncu renkli ipliği bağlayacağız. Önce turuncuyla biraz öreceğiz. Yine renk değişikliklerimiz olacak örgü sırasında. Daha sonra içini doldurmamız zor olacağı için şimdiden biraz elyafla ayağı dolduralım. Ve ipliğimizi bağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın buradan ipliği bağlayacağım. Yine sıra başı yaparak devam edeceğiz. Burada bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı yere batarak bir sık iğne öreceğim. 1 devam ediyoruz örmeye buradan. 2 3 4 5
6, 7, buraya da batıyoruz. Buraya da bir tane öreceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Şimdi çıktığımız zincirin içine batarak sıramızı birleştiriyoruz arkadaşlar. Ve bir zincirle yeni sıraya geçeceğim. Şimdi arkadaşlar 2 sıra daha öreceğiz. Her sırada 14 adet sık iğne olacak şekilde 2 sıra daha örelim. Evet arkadaşlar, ben çalışmamı tamamladım. Şimdi bir zincir çekip ipliği kısa keseceğiz. Ve bu ipi içeride saklayalım. Şimdi bu son birleştirme yaptığım zincirin içine beyaz ipliğimi bağlayacağım. Ve bir zincir çekeceğim. Şimdi arkadaşlar 2 sıra, yani şu bölümde 4. sıraya gelmiş oluyoruz. Sıra 4 ve sıra 5, 2 sıra, her sırada 14 adet sık iğne olacak şekilde örüyoruz. Şimdi bir zincir çekeceğiz. Yine ipliği kısa kesiyoruz arkadaşlar. Ve yeşil ipliği bağlayacağım. Bir zincir çekiyorum ve yine 14 tane sık iğne örüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İpliği keseceğim. Şimdi arkadaşlar turuncu rengi ipliği bağlayacağız. Sıra 7 ve sıra 9 arkadaşlar. 3 sıra. Her sırada 14 adet sık iğne olacak şekilde örelim. Evet, sıraları tamamlıyorum. Bir zincir çektim. İpliği koparacağız. Beyaz iple devam edeceğiz arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. 2 sıra arkadaşlar beyaz iplikle her sırada 14 adet sık iğne olacak şekilde 2 sıra örelim. Evet, çalışmamı tamamladım arkadaşlar. Şimdi burada beyaz ipi keseceğiz ve bundan sonra yeşil iple devam edeceğiz. Bir zincir çekeceğiz yine burada sıra başında. Şimdi burada arkadaşlar bir sıra daha 14 adet sık iğne öreceğiz. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi yeşil ipi keseceğim. Sırada turuncu ipliğimiz var. Burada bir zincir çekiyorum. 3 sıra öreceğiz arkadaşlar. Her sırada 14 adet sık iğne olacak şekilde 3 sıra örelim. Evet arkadaşlar, ben çalışmamı tamamladım. Şimdi burada farklı bir teknik uygulayacağız. 3 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3. Bakın bu zincirin dış tarafına batacağım. Buraya batacağım. Ve bir zincir kaydırma. Yine 3 tane zincir. 1, 2, 3. Yine bu zincirin dış kısmına batacağım ve bir zincir kaydırma. Yine 1, 2, 3 zincir, dış tarafa batıyorum ve bir zincir kaydırma.
Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar gösterdiğim şekilde örelim. Evet, sıra sonuna geldim ve çalışmamı bitiriyorum arkadaşlar. Bu ipi kısa keselim ve içeride saklayalım. Evet, şimdi arkadaşlar sarı ipliği bağlayacağız. Nereye? Biliyorsunuz bu zincirleri sık iğnenin dış parçasını örmüştük. İçeride örebileceğimiz diğer parçası kaldı. Şimdi burada bir zincir çekeceğim. Şimdi arkadaşlar ben size başlangıcını göstereyim. Şimdi buraya batıyorum. Bir. İçteki parçaya batacağım. 2. 3. Evet, bu gösterdiğim gibi örerek 10 sıra sonra buluşalım arkadaşlar. Ben çalışmamı tamamladım arkadaşlar. İçini elyafla da doldurdum. Siz de doldurun. Çok sıkı doldurmayın dibine kadar. Şu kadar bir boşluk bırakırsınız üst kısımda. Şimdi bu açık kısmı kapatacağız. Yine bakın kolda yaptığımız gibi öreceğiz. Örerek kapatacağız. Burayı da 6 adet sık iğne örerek kapatıyoruz arkadaşlar. Bir bu taraftan, bir de karşı taraftan alıyoruz. Bakın bu şekilde örerek kapatacağız. 6 tane sık iğne örerek bu bölümü de kapatıyoruz arkadaşlar. 4, 5 ve 6. Evet, böylece çalışmamızı bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu parçadan bir adet daha örün. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümümüzde yine kaldığımız yerden örgülerimizi örmeye devam edeceğiz. Bu bölümümüzde kol ve bacakları ördük ve tamamladık. Videomu beğendiyseniz ve bu tarifimi, anlatımımı beğendiyseniz lütfen beğeni ve bir cümle dahi olsa yorumlarınızı bırakmayı ihmal etmeyiniz. Ayrıca sağ alt köşedeki zil işaretine dokunarak da bildirimlerinizi açın ve yayınladığım videolardan yayınladığım andan itibaren haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.